Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika bir tarifle karşınızdayım. Hemen böyle bir kek çırpacağız gibi düşünün. O kadar kolaylıkta. Malzemeler de o kadar kolay. Ama normal keklerden çok farklı. İçi sürprizli, puding dolgulu. Evet, görseliyle herkesi büyüleyecek, tadıyla da böyle hemen tarifini isteyecekleri bir kek diyebilirim. Çünkü bende hep öyle oluyor. Umarım siz de beğenirsiniz. Hadi hemen yapımına başlayalım. 4 tane yumurtayla başlıyoruz. 4 yumurtayı kaseme alıyorum ve üzerine de 1 su bardağı toz şekeri koyuyorum. Şeker iyice eriyene kadar güzelce mikserle çırpıyorum. Şeker eridi, gördüğünüz gibi harika bir krema kıvamı aldı. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı da süt ilave ediyorum. Müthiş yumuşak, harika bir kek oluyor bu. Şöyle bir karıştıralım. Üzerine 2 su bardağı un koyacağım ama ben eleyerek koyuyorum, biliyorsunuz. Kekler daha yumuşak oluyor, daha güzel kabarıyor. Elekten geçiriyorum. 2,5 yemek kaşığı kakao. Onu da elekten geçiriyorum. Bir paket vanilya. 1 paket de kabartma tozu. İşte tüm malzememiz bu kadar. Ve düşük devirde şimdi katı malzemelerde karışacak şekilde çırpıyorum. Kekimiz hazır. Bu verdiğim ölçü, kek ölçüsü, kare bir borcam için tam ideal ölçü. Güzelce tereyağıyla yağladım. Katı yağ ile yağlamanızı öneririm. Ve kek karışımımı döküyorum. Bunun yüksekliği tam geliyor. Ve şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-35 dakika pişecek, ama kürdan testi yapmayı unutmayın. Kekimiz pişti ve soğudu. Soğuduktan sonra hani bu dolmalık biberleri çıkartmak için aparatlar var ya, onunla delikler açıyorum. Bu yoksa ne olacak? Hiç önemli değil. Bir sebze oyacağıyla ya da bir bıçak yardımıyla delikler açacaksınız. Çünkü bu deliklerden böyle muhallebiler girecek. Bu çıkarttığım kekleri de atmıyorum. Daha sonra kullanacağız. Onları da şöyle bir kaseye alıyorum. İstediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Daha sık da yapabilirsiniz. Benim gibi kek parçaları da bırakabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Muhallebisini hazırlıyoruz. Muhallebisi için de 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, buğday ya da mısır fark etmez. Şimdi sürekli karıştırarak bir muhallebi kıvamına getireceğiz ama katı bir muhallebi olmayacak, sıvı bir muhallebi olacak. Şöyle karıştıralım. İşte muhallebimiz hazır. Bu aşamada 1 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Ve 1 paket de vanilya koyuyorum. Vanilyayı sonradan ilave ettiğinizde kokusu daha kalıcı oluyor. Tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum. Ve muhallebiyi direkt olarak keke döküyorum. Özellikle deliklerine gelsin istiyorum. İçi iyice dolsun. Dediğim gibi sıvı bir kıvamda. Daha sonra katılaşacak. Normal böyle puding gibi, muhallebi gibi koyu yapmadık. Çünkü deliklerin iyice güzel dolmasını istiyorum. Sıcakken döküyorum. Kek daha da yumuşuyor, daha da güzelleşiyor. Şöyle her tarafına yaydırıyorum. Keklerden çıkarttığımız parçaları kullanacağız demiştim. Şimdi hepsini şöyle bir robota alıp iyice öğütüyorum. Bakın, kum gibi oldular. Şimdi bunu da
hafif ılınmış muhallebinin üzerine kaplayacak şekilde döküyorum, serpiştiriyorum. İçi dolgulu muhallebi kekimiz bir gece buzdolabında bekleyecek, bu önemli. İşte bir gece buzdolabında bekledi, dinlendi, muhallebisini iyice çekti ve bakın muhallebi kek uyumu harika görünüyor. Müthiş bir lezzet. Yerken böyle hem bir yandan muhallebi geliyor, hem bir yandan kek geliyor. Hem yumuşak, böyle müthiş bir lezzet patlaması. İşte içi dolgulu kek. Umarım beğenmişsinizdir. İşte içi dolgulu mu dolgulu harika kekimiz hazır. Yapın, tadın ve mutlaka yorumları benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Bu videoda sizinle de ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol tuşuna basıyorsunuz ya, işte onun yanında bir tane zil butonu var. Onu da tıklarsanız ben yeni bir video paylaştığımda hemen size bildirim gelecek, onu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.